Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirruh Musahabe 5 İman, İhsan, Tesbih ve Tahmid 34. İmanın en faziletlisi. İmanın en faziletlisi, üstün derecelisi nerede olursan ol, Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmendir. Taberani 35. İmanın ihsan derecesi. İhsanın manası, Allah'a sen onu görüyor musun gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmesen de şüphesiz o seni görüyor. Buhari, Müslim. 36. Allah sevgisinde kıstas. Kim, Allah indinde mevkiinin ne olduğunu bilmek arzu ederse, onun yani Allah'ın kendi nezdinde yerinin ne olduğunu bilsin. Yani ona baksın. Ebu Nuaym. 37. Allah korkusu. Nerede bulunursan bulun, Allah'tan kork. Onun huzurunda olduğunu asla unutma. Hasbel beşeriye işlediğin herhangi günahın ardından onu mahvedecek, yani affına medar olacak iyilik ve sevap yap. İnsanlarla güzel ahlaklı olarak muaşeret et. Ahmet bin Hanbel, Tirmizi. 38. Kuvvetli insan Allah'a güvenendir. Kim, insanların en kuvvetlisi olmaktan hoşlanıyorsa, her işte Allah'a güvenip dayansın, tevekkül etsin. 39. Gerçek tevekkül. Deveni bağla da ondan sonra Allah'a tevekkül et. Beyhaki. Bedevinin biri, "Ya Resulallah, devemi başıboş salıverip de mi tevekkül edeyim?" diye sormuştu. Bu hadisi şerif, o zata ve teşebbüsü bırakıp da güya Allah'a tevekkül ettiğini sanan gafillere cevaptır. 40. Tesbih günahları arıtır. Kim her gün 100 defa Subhanallahi ve bihamdihi derse, hataları denizlerin köpüğü kadar bile olsa dökülür, yarlıganır. Buhari, Müslim. Bu cümleyi cemilenin manası, Allah'ı tesbih ve ona hamd ederek onu noksan sıfatlardan tenzih ederim demektir. 41. Dilde hafif, mizanda ağır iki kelime. Dile söylemesi hafif, kolay gelen, mizanda ağır basan, rahmeti umuma yaygın, Allah'a göre sevgili olan iki kelime yani cümle vardır ki, onlar da Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Buhari, Müslim. Bu hadiste ilave buyurulan ibarenin manası, büyük olan Allah'ı tenzih ederim demektir. 42. Kul, ibadete merbuttur. Melekler kimi gece, kimi gündüz nöbetçisi olmak üzere biri ardınca gelip giderler. Sabah ve ikindi namazlarında birleşirler. Sonra içinizde geceleyen melekler göğe yükselip çıkar da Allah her şeyi pek iyi bildiği halde onlara "Kullarımı ne halde bıraktınız?" diye sorar. Onlar da "Namaz kılarken bulduk ve namaz kılarken bıraktık" derler. Buhari, Müslim. Bu hadisin metninde Buhari ve Müslim arasında küçük bir lafız farkı vardır. 43. Nur-u ilahi. Şüphesiz ki Allah uyumaz, uyumak onun şanına yakışmaz. Mizanı o alçaltır ve yükseltir. Gece yapılan amel, gündüz yapılacak amelden evvel, gündüz yapılan amel de gece yapılacak amelden önce melekler tarafından onun izzeti dergâhına yükseltilir. Onun perdesi nurdur. Eğer o perdeyi aşmış olsaydı zatının büyüklüğü,
ilminin ihata ettiği bütün mahlukları yakardı. Müslim, İbn Mace. Hadis-i şerifin metninde gördüğümüz el-Qistu'dan murad mizandır. Allah kendisine arz edilen amelleri dilediği kullar için az, dilediği kullar için çok sayar. Ölçü ve takdir onun elindedir. Bu bir temsildir. Bazılarına göre mana şudur: O, kiminin rızkını az, kimininkini çok verir. El-Qistu'tan murad adalettir. Allah, adalete riayet edenleri yükseltir, zulmedenleri alçaltır diye mana verenler de olmuştur. 44. Zikir ve gece namazı. Kişi, gecenin bir kısmında uykudan uyanıp da ailesini de uyandırdığı ve 2'şer rekat namaz kıldıkları zaman Allah'ı çok zikreden erkeklerle kadınlardan sayılırlar. Ebu Davud, İbn Mace. Bu hadisi şerifte Cenab-ı Hakk'ın Ashab suresinin 35. ayetindeki mağfireti ve büyük ecrini vaat buyurduğu erkek ve kadın zakirlere işaret edilmektedir. Hadisi şerifteki ehl ve aile kaydına zevce, kız gibi ev halkı da dahildir. Zikirden murad, kalbi ve lisani zikirlerle Kur'an okumaya, ilim ile iştigale, farz ve nafile namazlara şamildir. Seslendiren Abdullah Can.